Yasmin'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Amerikan usulü pankek yapacağız. Türklerin yaptığından çok daha farklı oluyor. Görüntüsü aynı olsa da tadı gerçekten bir başka oluyor. Deneyince sizler de göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar yapım aşamasına geçebiliriz. Malzemeleri aşağıda vereceğim zaten. Şimdi bir kabımıza sütümüzü ekliyoruz. Şimdi burada şaşıracaksınız biraz ama beyaz sirke ekliyoruz. Beyaz sirkeyi sütün içine koyuyoruz. 1-2 tur karıştıralım. Şimdi yumurtamızı da içine kırıyoruz. Karıştıralım. Aynı zamanda tereyağını eriteceğiz ve eritilmiş tereyağı da tüm bu malzemelerin içine döküyoruz. Bir yandan karıştırmaya devam ediyoruz. İyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Bütün malzemeler iç içe geçene kadar iyice karıştırıyoruz. Zaten o sütün çok sıvı hale gidecek. Böyle biraz kesik kesik olacak. O yüzden eğer böyle olursa yanlış olduğunu düşünmeyin. İyice karıştıralım. Güzel bir karışım elde ediyoruz şimdi. Şimdi kuru malzemelerime geçeceğim. Başka bir kaba unumu, toz şekerimi, karbonat, kabartma tozu ve de tuzumu unun içine döküyorum. Oranlarını yine aşağıda yazacağım. Söyledim size de. Şimdi bütün kuru malzemelerimi ayrı bir kapta karıştırıyorum. İç içe yapmayın, ayrı kaplarda yapın. Bu gerçekten önemli bir detay. Şimdi ıslak olan malzemelerimi kuru olan malzemelerle birlikte karıştırıyorum. Islaktan kuruya doğru yaptım ben. Islaktan kuruya yavaş yavaş dökerek iyice karıştırıyoruz. Benim kabım biraz küçük geldi. Daha büyük kapta çalışırsanız çok daha kolay yaparsınız. Döküyoruz. Tamam. Hepsini dökebiliriz. Yavaş yavaş da karıştırabilirsiniz. Tek seferde de karıştırabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Şimdi ben yavaş yavaş karıştırdım. Evet. Bakın arkadaşlar, kıvamı bu şekilde olacak. Akışkan ama tok bir akışkan. Yani sıvı olmayacak. Şimdi pankek tavasını ben yağlıyorum. Sadece yağı gezdiriyorum arkadaşlar. Eğer varsa sprey yağ da kullanabilirsiniz. O da gayet pratik oluyor. Ben bu şekilde yapıyorum. Sprey boyam yok şu anda. Bu şekilde de iş görüyor. Hepinizin evinde zaten var bunlardan. O yüzden en pratik yöntemiyle, yani ben yağı direkt dökmüyorum. Bence o da önemli bir detay oluyor. Şimdi azar azar kepçe ile döküyoruz. Tabii bunu istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. O tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben küçük boyutlarda yapıyorum. Çok kısık ateşte de olmayacak. Çok yüksek ateşte de olmayacak. Kısığın bir tık üzerinde olacak. Üzeri göz göz olana kadar bekliyoruz. Üzeri tamamen göz göz olunca, atmaya başlayınca çeviriyoruz arkadaşlar. Çevirdiğimiz zaman böyle çok güzel bir renk ortaya çıkıyor. Evet. Bütün pankeklerimizi bu şekilde pişirmeye devam ediyoruz.
Bakın burada yakın çekim gösterdim. Aynen bu şekilde göz göz olana kadar bekliyoruz ve çeviriyoruz. Şimdi servis tabağımızı aldık. Bal ile servis edeceğim. Yanına muzlar koydum. Nasıl isterseniz o şekilde servis edebilirsiniz, süsleyebilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Ben size 1-2 tane yöntem göstereceğim. Önce bunları yan yana dizdim. Bu şekilde servis ettim. Ve bir de üst üste dizdim. Öyle servis ettim. Hangisi hoşunuza giderse bunlar da size fikir olsun diye verdim. Böyle balı da bunun üstüne dökmeye bayılıyorum gerçekten. Müthiş oluyor. Tamamen damak tadınıza hitap eden bir lezzet. Bu da diğer sunumum. Üstüne labne ve balı koydum. Onun o akışkan kıvamı gerçekten beni benden alıyor. Mis gibi oldu arkadaşlar. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.